Beni bir zamanlar Hasan olarak bilirlerdi. Tartıcı Muhammed'in oğlu Hasan. Sonra bana Giovanni Leone de Medici dediler. Ama evet, bütün dünya beni Afrikalı Leo olarak tanıdı. İşte şimdi ömrümün bu son demlerinde, hafızamın o en derin, en ücra köşelerinde bir gezintiye çıkıyorum. İki dünya, iki bambaşka inanç ve sonu gelmeyen yollar arasında geçen bir hayatın hesabını görmek için. Evet, beni tanımlayan şey tam olarak bu. Hani ne Granada'nın o mermer avluları, ne Fas'ın o cıvıl cıvıl pazarları, ne de Roma'nın o asırlık taşları. Hiçbiri. Benim vatanım, kervanların ardında bıraktığı o tozdur. Benim kimliğim, yolların ta kendisidir. Gelin, şimdi bu yolların oğlunun hikayesine kulak verin. Ve işte bu. Bu gerçekten destansı hayat, Amin Maalouf'un o muhteşem kaleminde adeta yeniden can buluyor. Gelin şimdi, hep beraber onun rehberliğinde tarihin ve coğrafyanın acımasız rüzgarlarında savrulan bu inanılmaz yaşamın izini sürelim. Her şeyin hem başlayıp hem de bittiği o yerden başlayalım, olur mu? Kaybettiğim o cennetle, Granada'yla. Biliyor musunuz, gözlerimi kapattığımda hala oradayım sanki. Elhamra'nın o kızıl tepelerinde yankılanan şiirleri duyuyorum. Hekimlerin felsefe meclislerine, şarabın adeta su gibi aktığı o şölenleri görüyorum. Granada, ah Granada, kültürün ve bilimin son kalesiydi o zamanlar. Hatta o kadar ki ozanların çıplak bedenleri övdüğü, Afyon'u zümrütle tarttığı kadar cüretkar bir cennetti. Ama işte bilirsiniz, her parlak ışık kendi gölgesini yaratır. Sultan Ebu'l-Hasan'ın o bitmek bilmeyen kibri ve saraydaki yozlaşma, bunlar çöküşün ilk işaretleriydi. Sonra o korkunç sel felaketi geldi. Sanki gökyüzünden bir uyarı gibiydi. Ve son darbe, tam 10 yıl süren o acımasız kuşatma. Artık kıtlık bedenlerimizi kemirirken, öte yanda Fernando ve Isabel'in orduları şehrin surlarına dayanmıştı. Anlayacağınız cennetin kapıları yavaş yavaş yüzümüze kapanıyordu. Bu sözleri hiç unutmuyorum, Yahudi komşumuz söylemişti. Sürgünün o buz gibi nefesini ensemizde hissederken, inancımızın ne önemi kalmıştı ki? Müslümanmışın, Yahudiymişin ne fark eder? Hepimiz aynı gemideydik sonuçta. Ve o gemi, bütün umutlarımızla birlikte batıyordu. Sürgün yolu hepimizi aynı karanlık bilinmezliğe doğru sürüklüyordu. Granada düştüğünde ailemle birlikte denizi aştık ve Fas'a sığındık. Ve işte o an benim için yepyeni bir hayat başladı. Kervan hayatı. Artık Afrika'nın o uçsuz bucaksız toprakları benim yeni yurdum olacaktı. Yolculuğum önce Fas'ta başladı. Oradan kervanların adeta kalbinin attığı yer olan efsanevi Sicil Masa'ya uzandı. Sonra Tegazza. Tegazza'nın tuz madenlerinde geciken bir kervanın getireceği o açlık korkusuyla dolu ölümcül sessizliği bizzat tecrübe ettim. Ve en sonunda o koskoca sahrayı aşıp siyahlar ülkesinin altın şehri Timbuktu'nun kapılarına vardım. Çölün ne kadar acımasız olduğunu iki mezar taşına kazınmış kısacık bir hikayede anladım. Düşünün, 10.000 altın, bir tas suya karşı. Ve sonunda ne alıcı kalmış ne de satıcı. İşte orada gördüm altının bir yudum su karşısında nasıl pula döndüğünü. Hayatın gerçek servetinin aslında en temel ihtiyaçlarda saklı olduğunu bana işte bu kervan yolları öğretti. Timbuktu'da bir yandan dayımın kanatları altında diplomasiyi öğrendim, diğer yandansa tek başıma ticaretin bütün riskleriyle yüzleştim. Evet, şöhretim de arttı, servetim de. Ama sakın aldanmayın, bu hayat Granada'nın o şiir dolu gecelerine hiç ama hiç benzemiyordu. Burada tehlike her an gölgem kadar yakınım. Tam da artık her şey yoluna girdi diye düşünürken, hani evet yeni bir hayat kurdum derken, kader en beklenmedik ağlarını örmeye başlamıştı bile. Ve beni bambaşka bir dünyaya savuracaktı. Akdeniz'in o masmavi sularında Sicilyalı korsanlar gemime çıktığında işte o an her şey değişti. Beni esir aldılar. Ve ben o karanlık, nemli ambarda hayatımın en akıl almaz yolculuğunun başladığından tabii ki henüz habersizdim. Korsanlar bir süre sonra benim öyle sıradan bir esir olmadığımı, bilgili, birden fazla dil bilen biri olduğumu anladılar ve ne yaptılar dersiniz, beni alıp Roma'ya, doğrudan Papa 10. Leo'ya bir hediye olarak götürmeye karar verdiler. Düşünebiliyor musunuz? Afrikalı Müslüman bir gezgin, Hristiyan aleminin tam kalbine, Papa'nın huzuruna bir hediye olarak sunuluyordu. İşte orada, Roma'da, Hasan el-Vezzan'ı sanki toprağa verdim. Papa beni kendi adıyla vaftiz etti. Giovanni Leone de Medici.
Artık ben Afrikalı Leo'ydum. Bir zamanların Granadalı sürgünü, şimdi Papa'nın himayesindeki bir bilgin olmuştu. Afrikalı Müslüman tüccar, vaftiz edilmiş bir Hristiyana dönüşmüştü. Doğu ve Batı artık benim bedenimde tek bir ruhta bir araya gelmişti. Ve hayatımın geri kalanı, evet işte tam olarak bu iki kimlik, bu iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir ruhun çırpınışlarıyla geçti. Aklımdan oranlı bir müftünün sözleri hiç çıkmıyor. Hani inançlarını gizlemek zorunda kalan Endülüslüler için söylediği o kelime var ya, gureba. Yani garipiler, yabancılar. İşte ben de tam olarak onlardan biriydim. Ne tam olarak ait olabildiğim ne de bir türlü tamamen kopabildiğim iki dünyanın tam ortasında kalmış bir garip. Bir keresinde Roma'da bir din adamı bana sormuştu. Peki gerçek nerede diye. Cevabım çok netti. Ben artık tek bir gerçeğin peşinde koşmuyordum ki. Çünkü iki dünyanın da hem o parlak ışığını hem de en karanlık gölgesini görmüştüm. Ben gerçeği değil, yaşamayı seçmiştim. Bütün çelişkileriyle, bütün zıtlıklarıyla hayatın ta kendisini. Ve böylece hem İslam dünyasının hem de Hristiyanlığın en parlak anlarına da, en karanlık anlarına da şahit oldum. Düşünün, bir yanda Elhamra'nın o eşsiz zarafeti, diğer yanda Rönesans'ın göz kamaştıran ihtişamı. Ama madalyanın öbür yüzü de vardı. Bir yanda Engizisyon'un o korkunç vahşeti, diğer yanda kervan yollarının acımasızlığı. Ben işte bu iki medeniyetin arasında canlı bir köprüydüm. Yaşayan bir hafızaydım. Aslında benim hikayem, yüzyıllar ötesinden bugüne hepimize aynı soruyu soruyor. Bir insan aynı anda kaç farklı dünyaya sığabilir? Aidiyet dediğimiz şey, doğduğun toprağın kökleri mi, yoksa yürüdüğün yolların tozu mu? Artık yolların sonuna geldim sayılır. Bütün ömrüm bir limandan diğerine savrulan bir gemi gibi geçti. Şimdi son sefere hazırlanıyorum. Ama bu sefer içim huzurlu. Yolların tükendiği, bütün kimliklerin eriyip gittiği ve Yaradan'ın gözünde hiç kimsenin yabancı olmadığı o son ülkeye doğru.